Akıncı dizisi ilk bölümüyle dün akşam ekranlara geldi ve bu bölümün sonunda bildiğiniz üzere Akıncı Fatih öğretmen bir ihbar alıp yola çıktı. Biliyorsunuz ki Fatih'e Orhan bir gemiye baskın düzenlediğini bildirmişti. Onun yanı sıra benzer bir şekilde ihbarı alıp aynı yere gidecek olan Nergis de var. Yayın müdürü olan Beste aldığı istihbarat doğrultusunda Nergis'i oraya doğru yönlendirmişti. Bu videoda gelecek bölümde neler olacağı hakkında yayınlanan fragman üzerinden konuşacağız. Akıncı dizisinden en yeni, en güncel videoları kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizler de bu diziyle alakalı incelemeler istiyorsanız lütfen yorumlarınızı paylaşın. İlk bölümüyle pek çok kişinin eleştirilerini alsa da ben yeni yayınlanan bu dizinin çok güzel bir şekilde sunulduğunu düşünüyorum. Türkiye'de benzer şekilde yapımların olmadığını hesap ettiğimizde her ne kadar çok vasat olmasa da çok da iyi olmadığını söylemek yanlış olmaz. Yayınlanan birinci bölümle ilgili bir değerlendirme de paylaşmak istiyorum. Eğer ki sizler de Akıncı dizisiyle ilgili analizler, detaylı videolar görmek istiyorsanız lütfen yorumlarınızı eksik etmeyin. Böylelikle ben de sizlerin ilgisi doğrultusunda Akıncı dizisi için çok güzel videolar hazırlamayı düşünüyorum. Hep beraber şimdi gelecek bölümde neler olacak bu konu hakkında konuşalım. Yayınlanan fragmanın ilk sahnesi bu. Akıncı Fatih babasının resmine sarılıp ağlıyor. Yayınlanan ilk bölümde bizlere göstermişlerdi ki Fatih harp okulunu kazandığında babasının şehit düştüğü haberi gelmişti. Fatih'in babası bir akıncıydı ve ülkesi için mücadele eden bir kahramandı. Onun şehit düştüğü olaydaki sorumlu kişi hala Fatih tarafından aranıyor ve bizler bu durumu Orhan'la beraber olan konuşmalarında öğrenmiştik. Orhan da Fatih'in babasını öldüren kişiyi arıyor ve görünen o ki bu fragmanda ona epey yaklaştılar. Bu yüzden de ben belki de bu kişiyi bulduklarını düşünüyorum çünkü Fatih babasının sadece resmine bakmakla kalmıyor, aynı zamanda mezarına da gidiyor. Çocukluğunun en güzel anlarını babası olmadan yalnız başına geçiren Fatih babasının intikamını almak için elinden gelen her şeyi yapacak. Bu yüzden de ikinci bölümde babasını öldüren kişinin ortaya çıkabileceğini düşünüyor olsak da dizinin senaristleri aynı şeyi düşünmüyor olabilir. Çünkü babasını öldüren kişinin gizemi erken bir şekilde ortaya çıkarsa seyircinin ilgisi eskisi kadar olmayacaktır. Her ne kadar dediğim gibi bu bölümde babasını öldüren kişi bulunamasa bile bununla alakalı önemli temelleri bu bölümde atacaklar. Babasını öldüren kişiye bir adım yaklaşacaklar. Yayınlanan ilk bölümde Fatih nasıl bir şekilde eğitim aldığını ve bunun doğrultusunda da antrenmanlarını sürdürdüğünü bizlere şu sahnede göstermişlerdi. Şimdi de ikinci bölüm fragmanında onun karada yetenekli olduğu kadar denizde de güçlü olduğunu gösteriyorlar. Hatta şu denizden çıktığındaki zıplayışıyla havada da bizlere gösterecekler. Güçlü bir kahraman olan Akıncı her türlü zorlu koşulların üstesinden gelmesi için eğitilmiş. Bu arada onun en sadık dostu olan Orhan bir yazılım mühendisi ve her ne kadar silah motosiklet teknoloji olarak ön plana çıksa da onun eğitiminde de önemli katkılar sağlamış ve sağlamaya devam ediyor. İkinci bölümde yapılan bu operasyonda muhtemelen ona uzaktan bir destek verecek. Onu yönlendirdiğini ve rehber olduğunu görebiliriz. Şu sahneye baktığımızda teknenin üzerinde uçan helikopterden tekne etrafındaki botlara kadar güvenlik ve operasyon had safhada. Burada Fatih'in emniyet güçlerine takılmadan da içeride olması gerekiyor. Çünkü mücadele ettiği tek kişi artık ülkenin düşmanları değil. Onu adalete teslim etmek isteyen eniştesi de var. Bir süper kahramanın gerektirdiği en önemli şeylerden birisi olan maske veya gözlük olarak nitelendirdiğimiz Fatih'in yüzündeki şu nesnenin onun imajı konusunda çok önemli bir dezavantaj olduğunu düşünüyorum. Gözlük mü maske mi tam olarak algılayamadığım için aksesuar olarak nitelendirdiğim bu şeyin haricinde kostümü ve tarzı bence güzel. Umarım bunu önümüzdeki bölümlerde bir şekilde düzeltebilirler. Yapılan bu operasyonda yalnızca Fatih veya emniyet güçleri değil, aynı zamanda Cevdet de olacak. Cevdet bu operasyonu çok yakından bir şekilde takip edecek ve aynı zamanda müdahale edecek olduğu bir silahı da var. Onu uzaktan dürbünlü bir silahla bakarken görüyoruz ve Fatih öldürmek istiyor gibi gözüküyor. Hatta bu sahneye baktığımızda Fatih'e nişan alıp ateş etmesine rağmen ıskalıyor ve kızı Nergis'i neredeyse vuracağını veya belki de vurduğunu görüyoruz. Tam olarak bu sahnede ne olduğunu kestiremiyorum. Ortam karanlık ve net bir şekilde göstermiyorlar. Nergis'in vurulduğunu sanmıyorum, bence ucuz bir şekilde atlatacak. Daha doğrusu onu Akıncı kurtaracak. Bu durum bence önümüzdeki bölümlerde Nergis kurtulduktan sonra dikkatini çekecek çünkü artık o da Akıncı'nın ölmesini isteyenlerin farkında. Bu yüzden medyada bir şekilde ona destek olup halkın desteğini Akıncı'ya vermesini sağladığını görebiliriz. En çok merak ettiğim şey ise bu sahne. Bakalım Nergis kendisinin vurulmasına sebep olan babasını öğrendiğinde ne yapacağını merak ediyorum. Şimdi gelelim önümüzdeki bölümün en güzel sahnelerinden birisine. İkisi karşılaştığında bir dövüş olacak mı gerçekten merak ediyorum. Birinci bölümde Cüneyt Komiser Güneydoğu'da yaptığı başarılı operasyonların ardından bir şekilde Akıncı operasyona dahil edilmişti. Her ne kadar bu emniyet müdürü Kemal tarafından olumlu karşılanmasa da bu operasyonda önemli bir adam olacak. Çünkü gerçekten de karakterinin tanımı gibi. Başına buyruk, amirlerini çok dinlemeyen birisi. Hem korkusuz hem de umursamaz bir polis. Ve aynı zamanda da
saha içerisinde çok yetenekli. İyi veya kötü nasıl bir karakter olarak karşımıza çıkacağını bilemeyiz. Ama gerçekten de ilgimi çeken bir karakter ve çok başarılı gözüküyor. Diğer tarafta ise Akıncı. Bu ikisinin mücadelesi çok ilgimi çekecek ve başa baş bir kavga bekliyorum. Ama tabii ki de mücadelenin kazananı Akıncı olacaktır. Şimdi gelelim bu sahneye. Burada Lucas ve Cevdet'in yeni planları var. İstanbul'un yeni ortağı olan Cevdet ünlü bir silah kaçakçısı. Burada yeni talimatlar ve yeni planlar söz konusu olacak. Muhtemelen ana konu da Akıncı olacaktır. Akıncı'nın yok edilmesini isteyen Lucas yeni ortağıyla bu konu hakkında da görüşüyor olabilir. Ve şimdi gelelim organizasyondaki şu sahneye. Bu sahnenin tam olarak ne zaman olacağını bilmiyorum. Belki operasyondan öncesi de olabilir. Belki sonrası da. Ama sanki operasyon sonrası gibi gözüküyor. Fatih biliyorsunuz ki kız kardeşiyle sürekli bir iletişim halindeydi ve onu partiden almak istiyordu. En son konuştuklarında ise Fatih'in kardeşi Beyza işlerinin biraz uzayacağını söylemişti. Tüm bu konuşmanın boş yeri olmadığını düşünüyorum. Büyük ihtimalle ilk olarak operasyon tamamlanacak ve sonrasında da Beyza'nın işi bitmiş olup Fatih onu rahat rahat gidip alabilecek. Çünkü en son hazır bir şekilde Orhan'ın yanından Fatih ayrılmıştı. Burada da motosiklette Fatih'in arkasında oturan kişiyi kestiremesem de kız kardeşi Beyza olduğunu düşünüyorum. Beyza'yı bir şekilde almaya giden Fatih, organizasyondan çıkan Cevdet ve Aylin'le karşı karşıya gelecekler. Bu ikili her ne kadar tanışmamış olsalar da ikisi de birbirine çok dikkatli bir şekilde bakıyorlar. Cevdet'i bilmiyorum ama Fatih kesinlikle Cevdet hakkında önemli bilgilerin sahibi. Belki bu sahne bu operasyonun hemen ardından olan gece sahnesi de olmayabilir. Belki başka bir şekilde bir organizasyonla bir araya gelebilecek olabilirler. Muhtemelen Cevdet ve Fatih'in ortak noktası, yani bir arada bulunmalarını sağlayan kişi kız kardeşi Beyza olacak. Önümüzdeki bölümlerde de bu konuyla alakalı sık sık benzer şeyle karşılaşacağımızı düşünüyorum. Hatta benim tahminim bu ikilinin bir araya gelebilmesinin, daha sık görüşebilmelerinin önemli bir sebebi daha olacak. O da Beyza ve Cevdet'in oğlu Yağız. Bu iki karakter her ne kadar şimdilik görüşmeseler de önümüzdeki bölümlerde bir şekilde ortak organizasyonlarda denk gelip aşık olabilirler. Tabii bu kesinlikle benim kendi fikrim. Daha önce bu konuyla alakalı kimsenin bir paylaşımda bulunduğunu sanmıyorum. Bilmiyorum, belki bir şekilde ikisinin aşkı söz konusu olmasa da Fatih'in en önemli zaafı kız kardeşi Beyza olacak gibi duruyor. Çünkü ilk bölümde bize bunu gösterdiler. Onun telefonu için bile hemen heyecanlandı ve bir an önce eve gelmesini dört gözle bekliyordu. Bakalım neler olacağını hep beraber göreceğiz. İkinci bölüm fragmanındaki son sahnelere doğru ilerlerken köprüden tankların geçtiğini görüyoruz. Bunun yanı sıra arabada camın silahla kırılıp Nergiz'in yakalandığı şöyle bir sahne var. Muhtemelen bu sahne ile hemen arkasından gelen bu sahne birbiriyle bağlantılı. Nergiz yakalanmış ve operasyonun sonuna doğru geldiği gözüken Fatih muhtemelen bir şekilde bir araya gelecekler ve Fatih yanındaki bu adamları öldürüp Nergis'i kurtaracak. Böylelikle de iki bölümde iki defa Nergis'i kurtarmış olan Fatih ile bir tık daha yakınlaşacaklar. Yeni bölümden beklentilerim bu şekilde. Eğer ki Akıncı bölüm incelemelerine ilgi gelirse çok özel videolar paylaşmayı düşünüyorum. Dediğim gibi diğer karakterlerin tanıtımları ve gelecek bölümlere ilişkin tahminlerimi de sizlerle paylaşacağım. Akıncı dizisine 10 puan elbette veremem ama genel olarak ilk bölüme baktığımızda çok geniş kadrolu ve çok sürükleyici bir yapımın bizleri beklediğinin sinyallerini aldım. Çok fazla hikaye ve çok fazla karakter bu yapımdan çıkacak gibi gözüküyor. Bu da ister istemez beni heyecanlandırdı. Yeni bölümden başka fragmanlar gelmese dahi sizlerle yeni içerikler, destek ve ilgi gelmesi halinde paylaşmayı düşünüyorum. Sizler de bu videoyu beğendiyseniz ve Akıncı dizisinden yeni incelemeler, analizler bekliyorsanız lütfen yorumlarınızı paylaşın. Videoyu beğenin ve kanalıma abone olun. Ayrıca bildirimleri açarak en güncel Akıncı videolarından haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.